Yemek Adası'na ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim Türkiye'nin en lezzetli sokak tatlılarından olan halka tatlısının yapımını göreceğiz. Öncelikle kıvamını gösteriyorum. Tarifimiz sonuna kadar izlerseniz siz de bu tatlıdan yapabilirsiniz. 2 su bardağı toz şekerini uygun bir tencerenin içine aldım. Üzerine 1,5 su bardağı da su ekledim. Bir parça limon ekleyerek kaynamaya bıraktım. Kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika kısık ateşte kaynatacağım. Yoğurma kabımın içinde 2 su bardağı irmik var. 0 numara irmik, 1 tatlı kaşığı kuru maya, 1 su bardağı da su ekledim. Şimdi de 1 küçük çay bardağı un ekliyorum. Toplamda 2 su bardağı su kullanacağım. Şimdi diğer suyu da ekliyorum. Güzelce karıştıralım. Daha sonra hamuru 15-20 dakika dinlendirelim. O zaman daha iyi kıvamını bulacaktır. Evet, tam kıvamında güzel bir hamur elde etmiş olduk. Şerbetimiz kaynadı. Soğuması için ayrı bir kabın içine alıyorum. Uygun bir tavanın içine 1 su bardağı kadar zeytinyağı ekledim. Yağımız iyice ısındıktan sonra hamurlarımızı sıkmaya başladım. Çiçek yağı da kullanabilirsiniz ama yağın çok iyi ısınmış olması gerekiyor. Böyle bir aparat yoksa elinizde bir poşete de doldurup o şekilde de sıkıp aynı formu verebilirsiniz. Fark etmez. Önemli olan aynı şekil vermek. İyice her iki yüzünü de çok iyi kızartalım ki çıtır çıtır olsun. Çok iyi kızarttıktan sonra soğuk şerbetin içine atmamız gerekiyor. Şerbeti mutlaka çok soğuk olması gerekiyor. Bakınız atar atmaz cos diye bir ses çıktı. Hemen şerbetini içine çekiyor. Çok fazla bekletmemeliyiz. Birkaç saniye içinde her tarafını şerbete buladıktan sonra şerbetin içinden tatlımızı hemen çıkaralım. Fazla bekletirseniz yumuşayabilir. O yüzden hemen çıkaralım. Zaten şerbeti hemen anında içine hapsetti. Diğer hamurlarımızı da aynı yöntemle sıkıyorum. Kullandığım tavanın ölçüsü 22 santimlik. 1 su bardağı çiçek yağı veya zeytinyağı kullanabilirsiniz. Fark etmiyor. Önemli olan çok iyi ısıtmak gerekiyor. Bu tarifimde hamuru önceden pişirmiyorum. Daha önce öyle bir tarif denedim ama paylaşmadım. Hamurunu önceden pişirmiştim. Yumurtalarını teker teker yedirip o şekilde kızartmıştım ama yumuşak oldu. Onu paylaşmadım o yüzden. Fakat bu tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Bundan daha çıtır halka tatlısı yok. Daha önce de yayınlamıştım. Halka tatlısı tarifimi orada daha detaylarıyla vermiştim. Bunu da kısa bir video olarak veriyorum. Dilerseniz de bu şekilde form verip bu şekilde de hamurunuzu sıkabilirsiniz. Daha kolay olur. Biz çocukken bu sokak tatlıcıların sesiyle uyanırdık. Sabah erkenden satışa çıkarlardı. Annem çağırırdı satıcı. O zamanlar böyle küçük çocuklar satardı. Hepimizi alırdı. Çok sevinirdik. Şimdi aynısını evinizde yapabilirsiniz. Daha sağlıklı, daha nefis, daha çıtır. Evet, bunu da bu şekilde iki yüzünü kızarttıktan sonra onu da soğuk şerbetin içine atabilirsiniz. Kabım dar olduğu için hani kırılabilir, fark etmez. Böyle dal dal koparıp bunu da çıtır çıtır yiyebilirsiniz. Nefis oluyor.
Ramazan ayında izliyorsanız eğer bunu Ramazan ayında da yapabilirsiniz. Gerçekten en kolay tatlı budur diyebilirim. Yani hem ekonomik şerbetli tatlı hem de en kolay tatlı diyebilirim. Kıvamını da size tekrardan göstereyim. Çıtırdısını da duyuyorsunuz. Yani bundan daha garantili bir yöntem yok. Evet, hem kolay hem lezzetli. Umarım tarifimi sizler de denersiniz, sizler de beğenirsiniz. Eğer beğendiyseniz de tarifimi beğen tuşuna basıp abone değilseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız tarifi paylaştığımda anında haberdar olursunuz. İzlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyet olsun.